Sürpriz olmayacak, siz başlıktan da görüyorsunuz. Şu an Mısır Şarm El Şeyh'teyiz. Otel konusu çok önemli arkadaşlar. Çünkü seni seviyorum. Seni seviyorum ya. Şu olay da var, biliyorsunuz burada bir köpek balığı saldırısı oldu. Şu an Ras Muhammed'in kara turundayız. Italia, No, Turkish. Turkey, Ya. İstanbul. Olabildiğince böyle arazi ekipleri çok daha değişiyor. Biraz ürkütücü. Kızıldeniz komple. Nasılsın? İyiyim, ben de iyiyim. 4 person, $10. Vallahi olur ya. Led değiş. Ne işte. Burada biraz ıslandık. Kaza yapmış şu an. Nereden kaynaklanıyor? Pozitif bakmaktan kaynaklanıyor. $5 yapar mı adam bunu be? Çeşitli adamsın. And this guy is so good and kind. Just follow Mustafa Taşdemir, you know. Herkese selamlar. Şu an neredeyiz? Sürpriz olmayacak, siz başlıktan da görüyorsunuz. Şu an Mısır Şarm El Şeyh'teyiz. Biz buraya gece geldik. Saat 4 gibi indik. Hemen otele yerleştik. Çok uyuyamadık. Sabah 7'de kalktık. Hemen bir tur ayarladık. Şu an ekipman alıyoruz. Ras Muhammed turu yapacağız ama ilk önce karadan yapacağız. Bu saat 1'e 2'ye kadar sürecek. Oradan sonra da safari turuna gideceğiz. Bugünü dolu dolu geçirmek istiyoruz. Onları göstereceğim size. Ras Muhammed turu için şöyle bir arabamız var. 10 kişilik bir ekip var. Hemen şöyle bir dükkandan geliyorsunuz, ekipmanlarınızı alıyorsunuz. Şnorkel, o kıyafet, adını bilmediğim ve palet $12. $12 onları alıyorsunuz. Kiralama değil yalnız, sizin oluyor. Hani bagaj hakkınız vesaire yoksa geri nasıl götüreceğim diye düşünebilirsiniz. Biz o yüzden tercih etmedik. Arkadaşlar alıyor bir iki kişi. Onlar orada 45 dakikalık bir serbest dalış zamanı olacak. Onlar orada dalacaklar. Biz de etrafı gezeceğiz. Deprem çatlağını, Ras Muhammed kapısı var zannedersem oraları. Ras Muhammed turunu şu anda karadan yapacağız. Daha sonrasında saat 1-2 gibi bu turumuz bitecek. Ondan sonra da safari turuna çıkacağız. O da akşam saat 8.30'a kadar sürecek. Otele de gece yerleştiğimiz için oteli çekemedim. Otele döndükten sonra çekeceğim. Bugün döndükten sonra 2 tur arasında 1 saat bir vaktimiz olacak otelde. Oteli tanıtacağım size. Otel konusu çok önemli arkadaşlar. Çünkü Şarm El Şeyh biliyorsunuz, burada otel tatili yapıyorsunuz. Burada en iyi seçmeniz gereken şey otel. Onun harici tur firmalarının hemen hemen hepsinde fiyatlar aşağı yukarı aynı. Belki aralarında $5 oynar. Onu zaten kolaylıkla bulabiliyorsunuz ama otelde yanılıyorsunuz. Biz yanıldık. Oteli size tanıtacağım, göstereceğim. Gece saat 3.30 gibi falan indik. 4-4.30 gibi oteldeydim. Uyuyamadım. Hiç uyuyamadım. Yataklar. Oteli anlatacağım ya. Şu an dayanamıyorum ama otele gittiğim zaman anlatacağım. Otelinizi iyi seçin. Burada ilk tavsiye edeceğim şey bu. Havası buranın biraz boğucu. Hatta bugün yağmur gösteriyor. Yarın da yağmur gösteriyor benim şansıma. Yağar mı bilmiyorum. Şu an hava kapalı ama çok sıcak. Acayip sıcak. Saat daha dediğim gibi 9 çeyrek geçiyor. İlerleyen saatlerde ne olacak bilmiyorum. Şimdi Ras Muhammed turuna çıkacağız. Oraları gezdireceğim önce size. Tur fiyatları hakkında da bilgi vereyim. Ras Muhammed'in bu karadan yapılan işte deprem çatlağı, Ras Muhammed kapısı, buraların tur fiyatı $20. $20 verdik. Öğleden sonraki safari turu için de $20 ödedik. Yarın da muhtemelen dalış yapacağız. Onun bilgilerini de yarın vereceğim. Tur fiyatları, tur şirketleri zaten aşağı yukarı belli. Onun konuda da bu firmadan memnun kalırsam bunu da önereceğim size. Havalimanına indikten sonraki süreci ben size anlatayım hemen kısaca. Ben gece sabaha karşı indim havalimanına. Havalimanının girişi bu şekilde. Hemen buradan gördüğünüz gibi bu X-ray'lerden geçtikten sonra bir yürüyen merdiven çıkacak önünüze. Bu arada çok önemli. Uçakta size elinize böyle bir form veriyorlar. Bu formları uçakta doldurmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü indikten sonra hiçbir şekilde burada kalem bulamıyorsunuz. Büyük zorluk çekersiniz. Buraları telefonla çektim çünkü içeride kameraya bir şey derler mi bilmediğim için telefon görüntüleri bunlar. Yürüyen merdivenleri çıktıktan sonra sizi böyle bir alan karşılıyor. Hemen sol tarafta birazdan çekimini yapacağım. Kahire, Luxor oralara gidecekler için $25 verip vize almanız gerekiyor. Fakat Şarm El Şeyh için böyle bir zorunluluk yok. Şarm El Şeyh için zaten vize istemiyorlar. Ama bakın sol tarafta Hurghada, Kahire, Luxor o taraflara gidecekseniz, buradan oraya geçecekseniz veya turlara katılacaksanız bu $25'lık vizeyi almayı unutmayın. Sonra tur firmaları sizden bunu daha fazla karşılığını istiyorlar. Bir de şu köşede banka var. Oradan da alabiliyorsunuz. Orada daha uygun diye biliyorum. Bunu gittiğinizde sorun mutlaka.
No, Turkish. Yeah. Schlieberisch. German. Seni seviyorum. Seni seviyorum ya. Ah aşkım beni bırakma. Geldik şimdi 10 dakika ara verdik. Yine sürekli ara veriyoruz. Herkes kazanıyor arkadaşlar burada. Önce ekipmanlar için durduk. Şimdi de buradan yiyecek içecek ihtiyacı olanlar varsa diye henüz daha tura çıkamadık. Saat kaçta aldılar bizi? 9'a 10 kala aldılar. Şu an saat 9.30. Bekliyoruz. Mısır nasıl başladı? Şarm El Şeyh iyi başladı. İzlediğim şeyler, duyduğum şeyler kötüydü ama henüz daha kötü kimseye denk gelmedik. Acayip bir coğrafya. Yani Şarm El Şeyh güzel. Kahire'ye falan da gideceğiz buradan sonra. Kahire konusunda çok ümitli değilim ama buralar şu an gördüğüm kadarıyla daha hiçbir yeri görmedim ama bir heyecanlandım. İlk defa çöl görüyorum çünkü. Burası için söylemiyorum. Yo, havalimanı bile çölün ortasında. Bakalım. Alışveriş yaptığımız yerin manzarası. Benzinlik burası arkadaşlar. Bakın hemen karşıda şurası Ras Muhammed White Island tekne turlarının kalktığı yer. Yani bütün turlar burada toplanıyor. Bakın bütün tekneler buradan kalkıyor. O konuda da bilginiz olsun. Yarın muhtemelen yapacağız bunu. Dalışı ben de hayatımda ilk defa yapacağım. Aslında onu merak ediyorum. Yapabilecek miyim? Bakalım. Biraz heyecanlıyım dalış konusunda. Bugün sadece biraz yorucu geçecek ama enerjimiz şu an yerinde. Muhabbetteyiz. Muhabbet ediyoruz. Birbirimizi anlamıyoruz ama muhabbet ediyoruz. وفي العمق مجرمة وفي قلبي متكرمة. Şimdi turumuza başladık arkadaşlar. Ya ben şunu beceremiyorum. Bence YouTube'a içerik üretmenin en zor kısmı ne biliyor musunuz? Hatta bir videoda Bakü videolarından bir tanesinde bundan bahsetmişim. Ama videoya koymayı unutmuşum o kısmı. Bence en zor kısmı şu açılış videoları. Hani nasıl seslenmem gerektiğini bilmiyorum. İşte bir şey bulmam lazım ya. Selam millet, selam arkadaşlar. Bunlar çok klişe geliyor bana. Onu beceremiyorum. Bence en zor kısmı giriş kısmı. O yüzden bu videonun bununla alakası yok ama girişi biraz hızlı oldu. Çünkü gece geldik, otele girdik. Otele girişte biraz sıkıntı yaşadık. Otelde sıkıntı yaşadık. Otelde açmak istemedim, başlatmak istemedim. Çünkü otel çok hoşuma gitmedi. Ondan sonra sabah 8'de kalktık. 9'da 8.50'de bizi alacaklar diye hızlı bir kahvaltı ettik. Kahvaltıyı da çekemedim ama bir gece daha oradayım. Orada kalacağım. Kahvaltıyı da yarın çekeceğim. Oteli de yarın çekeceğim. Onları da göstereceğim. Bunlar böyle hızlı olduğu için videoya böyle güzel bir giriş yapamadım. Şu an Ras Muhammed'deyiz. Ras Muhammed'in kara turunu yapıyoruz şu anda. Tanrı'nın kapısından geçtik. Orada durmadık çok kalabalık diye. Şimdi bu hani alışveriş yaptık ya. Biraz önce size çektim. Bir yere girdik. Ekipman aldılar. Bakın burada giyiniyor herkes. Burada giyiniyorlar ekipmanlarını. Ondan sonra rehber eşliğinde bizim tayfa burada. Ben girmeyi düşünmüyorum açıkçası. Yarın dalış yapacağım için bugün girmek istemedim. Rehber eşliğinde ekipmanları taktıktan sonra burada 45 dakikalık bir yüzme molası var. Rehberde Tanrı'nın kapısı kalabalık olduğu için, insanlar çok fazla olduğu için önce dedi dalışa gidelim. Yani yüzmeye gidelim 45 dakikalık. Ondan sonra dedi en son çıkarken buradan çıkacağız. Buraya o zaman uğrarız dedi. Orayı da size çıkarken göstereceğim. Konu böyle. Şu an Kızıldeniz'deyiz. Yani alabildiğince böyle arazi. Yani sinek çok fazla. Şu anda kameranın arkasında sinekle boğuşuyorum aslında. Böyle alabildiğince bomboş. Ben de hayatımda ilk defa çöl görüyorum açıkçası. Başta bir tuhaf gelmişti uçaktan inerken de şimdi alıştım galiba. Dediğim gibi burada bir 45 dakikalık dalış yapacaklar. Dalış da değil aslında, yüzecekler şnorkelle. Burada biliyorsunuz dünyanın en ünlü, en güzel resifleri aslında burada. Bu konuda Şarm El Şeyh çok güzel. Yani sırf dalış için bile buraya gelinebilir. Balık türleri olsun, resifler olsun, mercanlar olsun. Dünyanın dalış için benim okuduğum kadarıyla, tabii dalış konusunda çok bir fikrim yok. Bilen arkadaşlar, uzman arkadaşlar daha iyi bilir. Önemli noktalarından bir tanesi deniliyor burası için. Yarın dalışa gittiğimizde biz de göreceğiz. Biliyorsunuz böyle boylu boyunca arka tarafta da var, ucu bucağı gözükmüyor. Burası yanlış okumadıysam ben bir yerde okudum, aklımda kalmış. 490 metrekarelik bir alana kurulu. Şu olay da var biliyorsunuz, burada bir köpek balığı saldırısı oldu. Bir tane değil aslında, birçok defa olmuş ama bir tanesi bayağı bir basına yansıdı. Ben sordum tur rehberimize, biraz bahsetti. Hurghada'da olmuş, genelde orada oluyormuş. Burası biraz daha koy, yani Kuzey Afrika'nın nasıl söyleyeyim, Sina Yarımadası'nda olduğumuz için biraz daha iç kısımda kalıyoruz biz.
burada çok olmuyor diyor. Oldu mu diyor geçmişte? Oldu. Ama diyor çok olmuyor diyor ve şöyle bir detay veriyor. Bu ne kadar içinizi ferahlatır bilmiyorum. Diyor ki yüzerken diyor, yani bir dalmak değil de diyor, suyun üstünde diyor yüzerken diyor, buradaki yaşayan tür köpek balıkları deniz kaplumbağalarıyla diyor beslendiği için suyun üstünde duran insanları deniz kaplumbağası zannediyormuş. Sen balık köpekliğini gördün. Ama diyor dalış yaptığınız zaman diyor bunda diyor herhangi bir problem yok diyor. Dalış esnasında diyor herhangi bir köpek balığı diyor size saldırmaz. Sadece diyor suyun üstündeyken diyor size diyor işte kaplumbağa, deniz kaplumbağası zannettiği için diyor saldırabiliyormuş. İçinizi ne kadar ferahlatırsa artık. İtalya, No, Turkish. Türkiye, Yeah. İstanbul. İstanbul. İstanbul, Erdoğan. Have you been in Turkey before? Yavaş yavaş. Hasan Şaş. Kwerk, İsaf. Ambulance driver, right? Yes. Oh, it's good. What's your name? Mustafa. Mustafa. Yes. Salah. Salah. Si. Nice to meet you, Salah. Welcome Egypt here. Thank you. Dalış bitti. İkinci durağımıza geldik. Bayağı bir 45 dakika falan sürüyor dalış ve yüzme. Şu an ikinci durağımız Mangrove Lagünü diye geçiyor arkadaşlar burası. Şu kenarda görmüş olduğunuz oluşumlar bunlar tamamen kireç taşından oluşmuş. Suyun rengini görüyorsunuz zaten. O kadar berrak, o kadar turkuaz bir rengi var ki çok güzel. Şunlar da buranın özelliği mangrove ağaçlarıymış. Şu karşı tarafta gördüklerinizin tamamı mangrove ağaçları. Buranın özelliği de bu. Buraya da geliyorlar. Burada bir 10 dakika falan bir mola veriyorlar. Ama suyun rengi inanılmaz. İnanılmaz güzel. Buraya da gelmişken fotoğraf çekimi için zaten duruluyor burada. 10 dakikalık bir ara var. Bilginiz olsun ama kesinlikle fotoğraf çekelim, bence güzel bir yer. Burası 3. durağımız. Burası deprem çatlağı diye geçiyor. Şöyle ben bilgileri şimdiden göstereyim. Turumuz burada. Böyle 10 kişilik bir turumuz var. 4 İtalyan var. 2 tane Rus var. 2 tane Türk var. Falan filan. Bu çatlak arkadaşlar 3 tane levhanın birleşiminden oluşuyor. Arap, Afrika ve Sina levhaların birleşiminden oluşan bir deprem çatlağı. Burası yılı orada tekrar bilgileri çektim. Şu an tam hatırlamıyorum ama 1969 yılında zannedersem 8'lik 2 tane depremden sonra oluşmuş burası. Bir de bunun şu ileride küçüğü varmış. Onu da göreceğiz. Orası da 6.6'lık bir depremden sonra oluşmuş. Bayağı da derin. Uzunluğu zaten dediğim gibi 40 metre. Derinliği bayağı fazla. Yani yaklaştığınız zaman şuralar da kayıyor. Dikkat edin. Yani güzel gözüküyor ama biraz da ürkütücü. Hemen başı sonu zaten orada. Şurada da Magic Lake dedikleri yer var. Buradan sonra da oraya geçeceğiz. Orası da güzel gözüküyor. Yani bu tur hakkında şöyle bir şey söyleyeyim. Çok eğlenceli değil. Gezilen yerler çok. Görülesi yerler değil. Biz sadece gündüzümüz, sabahımız boş geçmesin diye yaptık. Katılmak isterseniz katılabilirsiniz. Ben tanıtıyorum gezdirecekleri yerleri size. Eğer hoşunuza giderse, merak ettiğiniz yerlerse buralar gelip görebilirsiniz. Burası da 6.6'lık bir depremden sonra oluşmuş. Burası bir küçük ama sanki altı da boş gibi. Alt tarafı. Ne var orada göremiyorum. Depremler biliyorsunuz bizim coğrafyamızın da kaderi. Maalesef ki bunlar dünyadaki doğal oluşumlar. Burası da inanılmaz derinliği var. Alt tarafa doğru bayağı derin. Küçük gözüküyor olabilir ama alt tarafı boş. Komple boş. 6.6'lık bir deprem de bunu oluşturmuş yani. Bu arada çektiğim bütün videolar karanlık mı çıkıyor? Ben gözlükten dolayı mı öyle görüyorum bilmiyorum. Burada acayip güzel doğal oluşumlar var. Gerçekten müthiş. Yani şuraya bakar mısınız? Kızıldeniz komple. Orada tekneler gösterdiğim yer. Oradan buraya kadar böyle bir göl oluşmuş. İnsanlar burada yani denize girenler de var. Deniz aslında denizin devamı ama Magic Lake diyorlar buraya. Yani ben diyeyim Maldivler. Siz deyin Jamaika. Acayip güzel bir rengi var. Yaklaşınca tekrar göstereceğim. Bir doğal oluşum bence. Zannedersem su buralara kadar geliyormuş. Şimdi çekilmiş. Çünkü buralar bayağı balçık gibi duruyor.
Çok güzel gözüküyor. Acayip güzel gözüküyor ama yani dediğim gibi bu tur o kadar eğlenceli, çok böyle eğlenip güzel fotoğraflar çekilebileceğiniz yerler değil. Bence farklı turlar tercih edebilirsiniz. Kötü mü? Kötü diyemem. Asla kötü değil. Ama güzel mi? Bence daha eğlenceli turlar vardır mutlaka. Arkayı döndüğünüz zaman da böyle dipsiz bir kuyu. Ne bir ağaç var. Hadi tuvaletin geldi, burada nereye yapacaksın? Yani deprem çatlağına girmen lazım. İnsan bir tane ağaç eker şuraya. Yani bilmiyorum yaşar mı da. Hani birinin kişi gelir bir şey olur. Orada gider tuvaletini yapar. Değişik bir coğrafya ya. Yani hep kendimi çekiyorum. Neden hep kendimi çekiyorum? Bu taraflarda çekecek bir şey yok çünkü. Dümdüz alabildiğince manzara. Yani şu karşı dağlarda kar mı var diyeceğim de mümkün değil. Beyaz beyaz. Etrafı beyaz komple şu tarafın ama ne olduğunu bilmiyorum. Yani kireç mi acaba? Kireç taşı mı onlarda? Bir fikrim yok. Hazır burada vakit bulmuşken şeyi de söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi sizden sürekli böyle beğeni, yorum, abonelik vesaire istiyoruz ya. Bunu neden istiyoruz? YouTube bize diyor ki ya kardeşim diyor. Senin diyor atıyorum şu kadar abonen var. Tamam seni diyor şu kadar kişi izlemiş. Ama diyor beğeni yok. Yorum yok. Hani bu insanlar seninle diyor etkileşime girmiyor. Bunlar diyor bot mu? Bu sefer YouTube algoritması bunu böyle algıladığı için de bizi başkalarının önüne çıkartmamaya başlıyor. Yani bizi o havuzun içine katmıyor. Havuzun içine katmadığı için de bizim videolarımız izlenmiyor. Hani biliyorsunuz ben de yeniyim, yeni başladım. Buna ihtiyacım var. Eğer izlediyseniz şu an bunu görüyorsanız şu an durdurup çünkü YouTube videoları izlerken ben de unutuyorum. Gerçekten unutuluyor. Şu an durdurup bir beğeni, bir yorum, bir abonelik eğer yaparsanız, destek olursanız çok teşekkür ederim. Benim için çok iyi olur. Ve karşınızda Tanrı'nın kapısı dedikleri buradaki turizmin en canlı olduğu bu turun en önemli noktalarından bir tanesi. Dediğim gibi normalde ilk noktaydı ama biz son geldik. Burası tamamen doğal bir oluşum. Burası yani burayı Allah lafzının isminin yazılışına benzetildiği için buraya Tanrı'nın kapısı demişler. Şöyle baştan sona baktığınız için bunların tamamı doğal oluşummuş arkadaşlar. Yani değişik, güzel bir yapı. Yani bunlar nasıl oluşmuş bilmiyorum. Hemen zaten kenarında da Kızıldeniz var. Müthiş bir manzarası var buranın. Etraf bu taraf yine aynı. Bembeyaz, ucu bucağı olmayan yerler. Dediğim gibi burası da bu Ras Muhammed'in kara yolculuğunun, kara turunun ilk veya son durağı oluyor arkadaşlar. Burada geldiğiniz zaman mutlaka fotoğraf çektirin. Burada hemen hemen herkesin bir fotoğrafı vardır mutlaka. Buradan sonra da artık otellere geçeceğiz. Otelde 1 saat, 1,5 saat bir dinlenme süremiz olacak. Ondan sonra da hep beraber safari turuna gideceğiz. Safari turunun daha eğlenceli geçmesini umarım. Burası biraz sıkıcıydı. Turdaki insanlar da biraz sıkıcı. O yüzden benim için çok böyle verimli geçmedi açıkçası. Umarım video güzel olur. Benim derdim video çekmek zaten. Burada eğlenemediysem de benim için videonun olması sizin buraları görmeniz, geldiğinizde buraları bilmeniz açısından benim için güzel bir şey. Hoş geldiniz Ecip. Nasılsın? İyiyim, nasılsın? İyiyim, ben de iyiyim. Nerelisin? Çok güzel. Çok güzel. Safari turu. Safari turuna geldik. Böyle bir yerdeyiz. Dörtlü bir Türk grubumuz var burada. Çok eğlenceliler. Diğerleri Rus zannedersem. Burada toplanıyorsunuz. ATV'ler burada. Yağmur yağıyor. Yani şansımıza Sina Çölü'nde şu anda yağmur var. Öyle mübarek bir adamım yani. Süreci anlatacağım şimdi. Geldik buraya. Süreç nasıl işleyecek bilmiyorum. Süreçten bahsedeceğim size. Tu. Ha 4 tanesi 10. Yapıyor muyuz? Akşam pazarı bak. No. Wallah discount for you for one $3. 4 person $10 bro. Wallah aduka taraku. Vallahi olur ya. Take it $5. İşte ne fark etti zaten 3'tü. No discount. Bloga. One scarf $5. 5 dolarım var mı benim? One Sen bana 5 dolardan $5. Bloga. Yes. One scarf for one On YouTube. $5.
Oh, you are blogger, $5. LED diş ve dişleri. Lan nasıl açacağım bunu ben? Tamam. Thank you bro. حبال $5 يا عم. Ne besliyorlar onu da. Buradan izlersin. Bro sen de iyi reklam yaptın ha. Kam. يلا محمد. Kam kam. Muhammed kam bro. Şampiyon Fenerbahçe. Şampiyon. Fenerbahçe. 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 Okey. One. Dur da ben sana müdahale ettim. Okey listen. Hadi gel. Şampiyon Fenerbahçe. Hadi. 1, 2, 3. Şampiyon Fenerbahçe. Bravo beyler. Bravo. Herkes hazır. Foto yok. Foto. Mehmet abi nasıl gidiyor? Gidiyor vallahi hazırız, heyecanlıyız. Başlıyoruz ha. Başlıyoruz. Verstappen olmasa Sana çok yakıştı. Çok yakıştı sana. Aynen, sağ ol. O nereden çıktı? Haydi bakalım. Safa hazırız. Bu tur eğlenceli geçecek arkadaşlar. Ben şöyle Ferrari'mi aldım. Böyle bir sıralamaya girdik. Birazdan başlıyoruz. Bizimkiler önde. Bayağı eğlenceli geçecek gibi bu, bakalım. Çalışanlar da burada iyi. Ama fotoğraf muhabbetine gelince fotoğraf çektirmeyin arkadaşlar. Çünkü nerede çektirmek isterseniz siz bilirsiniz. 60-70 eurolara çıkıyor fiyatlar. O konularda dikkat edin. Bu dalış için de böyleymiş. Biz yarın gideceğiz. Bilgiyi öyle aldık. Dalıştırıyoruz şimdi. Benimki doğru çalışıyor. Thank you bro. This friend. Bye. Okay, gas. Okay. Friend. This. No. Oh, okay. Friend. Okay, thank you. Okay bro. Hop. Benimki bozuk. المكنه دي بتبطل. عايز تعلى شويه؟ Bro. No. Benimkinde arıza var her zaman olduğu gibi. Bakalım ne olacak. Tabii ki benim motor arızalı çıktığı için değiştirdik. Daha büyüğünü, daha güçlüsünü vermiş bana. Bence yalan söylüyor. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Bizim ekip orada. Arka taraftalar. Bakalım, bu şu an için heyecanlıyız. Eğlenceli geçecek gibi duruyor. Sabahki çok vasattı. Nerelere gideceğiz, ne yapacağız? Yağmur da durdu şu an. Havada açıyor. Bu taraf kapkara. Yani yağma ihtimali var bir iki saat sonra. Çölde yağmura denk gelen nadir insanlardanız yani. Bu taktığımız artık ne, pushy mi bundan, peştemal mi? Bunlardan kesin alın. Yoksa bu toz toprağın arasında var ya, ziyan olursunuz. Her yerde tur var, her yerde. Bu ne yapıyor? Bizim grup önde, bir kısmı arka tarafta. Geliyorlar. Ulan motorun da frenleri çok kötü, bak öndekine yaklaşmayın. Vallahi takter gidersiniz. Burası çok kasisli. Arkadaşlar burası Sina Çölü. Bu turun içinde ATV turu var. Bedevi gecesi var. Bedevi gecesinde bazılarında hayvan şovları oluyor. Yani hayvan derken böyle hakaret gibi oldu ama işte yılan, timsah, hatta bazılarında ayı, öyle şovlar varmış. Bunda dahil mi bilmiyorum. Ona bakacağız. Şimdi devam ediyoruz. Tek elle çekmek de zor oluyor ama çekebildiğim kadar çekeceğim. Zaten yavaş gidiyoruz. Burada bizim kameraman. Fotoğraf video işi sıkıntılı arkadaşlar. Almadığınız zaman da trip atıyorlar. Arkanızdan sövüyorlar, hatta bazıları Ölüyorum, anlasana. yüzünüze karşı bile sövebiliyormuş. Ona göre o konuda artık hesabınızı, kitabınızı siz yaparsınız. Şöyle etrafı göstereyim. Yani profesyoneliz. Şöyle tek elle kullanıyorum şu an. Şu da otelin taktığı şey, kolumuzda kaldı. Her yere bununla gidiyoruz. Yani eğlenceli, zevkli. Diğer yaptığımız sabahki turdan daha eğlenceli. Ras Muhammed'in kara turundan. Ama Dağap turu yaparsanız Dağap turunda renkli kanyon falan var. Onlara gidebilirsiniz. Biz zamanımızı böyle ayarlayabildik.
Ya şu an çok bağırıyor muyum bilmiyorum. Muhtemelen çok bağırıyorum, evet. Şu an ekrandan gördüm. Çünkü burada motordan sesimi duyamıyorum. Çok bağırıyorsam kusura bakmayın. Editte ben bunu ayarlamaya çalışacağım. Burada biraz hızlandık. Yardırıyoruz. Ama bu toz toprak sevmeyenler gelmesin arkadaşlar. Bir de yağmur yağdı biliyorsunuz. Bir saattir falan burada yağmur yağıyor. Az önce gösterdim. Yağmurdan dolayı zannedersem toz biraz daha az kalkıyor ama yine şuraya bakar mısınız? Gözlük kesin getirin. Gözlüğünüz de kesin olması lazım, yoksa gözünüzü açamazsınız burada. Şu an için güzeliz. Oha, at var. Niye şaşırdıysan. Ya ne anlatıyorsun be abla, gözünü seveyim be abi. Hani deve belki şaşırırsın da ona da şaşırmasın da. Eğlenceli ya. Ay korktum. Kaza yaptık şu an. Abi vuranı al. Tutanak tutalım, tutanak. Kaza anına da denk geldiniz bak. O ne? Köpekmiş. Tabii insan çölde olunca değişik bir hayvan arıyor. Aa, deve. Deve de değişik değil ya. Burada deveye ekstra binmek zannedersem ücretli. 5 dolar mı 10 dolar mı ne, öyle bir şeydi. Ben binmek istemiyorum. Biraz üzülüyorum. Karşıyım demeyeyim ama yani ben kıyamıyorum açıkçası. Binmek isteyenlere de saygı duyuyorum. Böyle çocuklar geliyor. Bir şeyler satmaya çalışıyorlar. Ellerinde bileklikler var. Ama çok çocuk var. Yani birine ikisine yardım ederseniz eyvallah da çok çocuk var. Arkadaşlar bir ihtiyacınız, bir şeyiniz? İyiyiz. Nasıl? Güzel değil mi? Güzel İrem'e bir tane Ben- bir kaza yaşadık. Kim vurdu? Bendim o. Bize gelen siz değildiniz ama değil mi? Yok. O vurdu galiba. O Ali de bana vurdu. Aynen. Ama o keyifli, o bile Yok, keyifli o bence. benim. My son. Oğlumun. UTV'ler de güzel. Onları bindiriyorlar mı acaba? Bilmiyorum ama çok iyiymiş onlar da. Bence de. Heh. Ali aldın mı? Şöyle bileklikleri veriyorlar. 1 dolar mı? Free mi? Free. Niye? Çok sevdim. Hayır oğlum, niye? Versene çocuğa para. Free ne? Ondan da free almayacaksın. What's your name? Yasmin. Yasmin. Mustafa. Nice to meet you, Yasmin. Türkiye. Türkiye. Yavaş yavaş Yeah. Hasan Tasmansır yavaş. Number one Türkiye. Thank you. Free verecekmiş ya. Kalbi gönlü temiz bunların. No free, no. Gel buraya. Yasmin is beautiful. Thank you. Wow, this. This microphone. What's your name? Jawahira. Come on. Jawahira. One minute. Active camera. Hey, what's your name? Jawahira. This is beautiful. Thank you. Thank Beautiful. you. Allahu Akbar. Bismillah. Thank you. Wow, this. This microphone. What's your name? Jawahira. Come on. Jawahira. One minute. Active camera. Hey, Akbar. This. Turkish number one. Turkish number one. Egypt? Yes. Egypt no. Şu bilekliği aldık burada durduğumuz çocuklardan. Benimki renksiz ama çok tatlıydı. Ben kıramadım. Diğerlerininki daha güzel. Free diye veriyorlar. Sonra 1 dolar veriyorsunuz, seviniyorlar. Gelmişken imkanınız varsa bence alın. Tatlılar yani, alışmışlar bir de burada. Bunun 2 tane çeşidi var, hatta 3 tane çeşidi var. Sabah gün doğumu var, öğlen başlayan normal gün içinde biteni var. Bir de gün batımı var. Biz gün batımı aldık. Yani günün nereden battığıyla alakalı şu an açıkçası hiçbir fikrim yok. Ama bugün hava da kötüydü. Biz gün batımına denk gelemedik. Yani gün batımı safarisi diye geçiyor aslında bu. Ya tadını çıkartın buraya geldiğiniz zaman. Bir şeyleri kurcalamayı bırakın. Şu kötü, bu kötü. Buraya zaten bunları bilerek gelin. Otellerde mesela yorumları okuyorsunuz. Herkes saçma sapan şeylerden şikayetçi olmuş. Biz geceliğini 3500 liraya tuttuk. Örnek veriyorum. 2 geceliğini 3500 liraya tuttuk. Ben otelin neyinden şikayetçi olabilirim ki yani? O yüzden çok bunlara da takılmayın. Geldiniz, oteliniz mi kötü? Yine keyif almaya bakın.
Otele zaten sadece yatmaya gidiyorsunuz. Bizim yatağımız taş gibi. Gerçekten taş. Taşta yatsam bu kadar olur ama dert edecek bir şey yok. Biz bunları buraya bilerek geldik. Eğer ATV'ye binmek istemezseniz burada üstü açık. Bak şöyle araçlar da var. Bu araçlarda kişi başı 10 dolar falan olması lazım. Şeye geldik şu an. Develerin olduğu yere geldik. Deveye binmek isteyen deveye binecek. Bro! Develer burada. Ben seveceğim, ben binmeyeceğim. Beyler isimler neydi ya? Ammar benim ismim. Hammar. Lütfen İsmail. YouTube kanalını takip edin. Kanal ismi neydi? Sen benim kanalım mı? Evet, evet. Mustafa Taşdemir olarak bulabilirler. Evet, Mustafa Taşdemir Instagram hesabı takip ediyorum ben çoktan. Lütfen. Şu an İsmail, katılıyor musun bu duruma? Bir tanesi. Ha, ben yıllardır takip ediyorum. Şey gibi oldu. Şu an arkadan silah tutuyormuşum gibi oldu. Kanal açılalı 10 gün olmuş. Hayır arkadaşlar. Şey, şunun tatlılığına bak ya. Şunun ben neyine bineceksin abi? Sebebi Hangisi? He? Bir şey yapmaz değil mi? No fren no gaz. Diş çıkartıyor oğlum bana. Bak. Niye böyle yapıyor? İstemiyor. Yeah, this is a good YouTube channel in the world right now. This channel only making the videos about for the travel. And this guy is so good and kind. Just follow Mustafa Taşdemir, you know. This is best channel. Her gün. Hatta eşime de söylüyorum ki İrem bugün ne yaptın? Şarbel şey falan. Rastlamadı. Yani işte şurada olumsuzluk rastlamadı. Bu da nereden kaynaklanıyor? Pozitif bakmaktan kaynaklanıyor. Eğer şart buysa burada ne kadar keyif alabilirim onu Abi ne güzel çıkıyorsun sen ya. halledeceğiz. Ekrem Başkanım, Yavaş, halledeceğiz. Yavaş hemşerim. O yüzden iyi gidiyor. Hiçbir problem yok. Katılıyorum. İnşallah bundan sonra da devam eder. Ayın 11'inde geriye döneceğiz. Güzel anılarla döneceğimizi zannediyorum. Hadi bakalım. Size de başarılar, keyifler, iyi tatiller. Teşekkürler. Is Deneyelim. Başka mı? Şöyle bunu yaymam abi. Şey gibi oldu bu ya. $5 yapar mı adam bunu be? Kaç yaşında adamsın? 10 mu? Bravo! Edemezsin, hadi git. Neredeyiz abi? Bedevi çadırı neresi? Burası Bedevi neresi? çadır dedikleri burası. Burası mı Bedevi çadırı? Yani bence burası. Şöyle bir ortam. Yukarıda localar var. Oralar kiralık herhalde. Evet, saat 6 mı? Etkinlik herhalde daha başlamadı. Şöyle bir yemek geldi arkadaşlar. Safranlı pilav var, makarna var, bir tane köfte var, bir tane de tavuk var. Tadına bakar mıyım bilmiyorum. Bakarsam bilgi vereceğim mutlaka bununla alakalı. Babysi. Hasta ya. Bugünü kapatıyoruz arkadaşlar. Bugün dolu dolu geçti. Sabah bir tur yaptık. Öğleden sonra bir tur yaptık. Karnımız acıktı artık. Şu an Old Town'dayız. Zaten izleyeceksiniz. Camiyi gezdik. Old Town'u gezdik. Bugünü böyle kapatalım. Biz de yorulduk.
Yarın yeni maceralar, yeni turlarla, dalış turuyla karşınızda olacağım. Diğer videoda göreceksiniz siz bunları. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Rica ediyorum. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir.